Herkese merhaba. Yeni analiz videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Dizimizin yeni bölümünde hangi gelişmeler yaşanacak? Barış, Zeynep ile görüşmeyi bırakacak mı? Barış, Zeynep'i hapishane çıkışında yakaladıktan sonra nasıl bir tepki verecek? Mehdi'nin suçsuz olduğu ispatlanabilecek mi? Özlem, Barış ile Zeynep'in arasını bozmak için nasıl hain planlar hazırlayacak? Hepsinin cevabını ve gelecek bölümlerdeki ayrıntıları da öğrenebilmek için bu videoyu sonuna kadar dikkatle izlemeyi unutmayın lütfen. Zeynep artık Barış veya Mehdi'yi seçsin diyorsanız, ayrıca senaristler artık izleyicilerin isteklerini dikkate alsın ve bu senaryoyu düzeltsinler diyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı senaristlere göstermiş olalım. Dizimizin yeni bölümünde Zeynep, Barış'ın saklamış olduğu gerçek karakterini görecek. Artık Barış'ın Mehdi'den bir farkı kalmadığını düşünen Zeynep, Mehdi'yi hapishaneden kurtarmak için elinden geleni yapacak. Barış'ın ablası Özlem, Zeynep'i ailesi yüzünden küçümseyecek ve Barış'tan uzaklaştırmaya devam edecek. Veysi ve adamları Mehdi'yi içeride rahat ettirmeyecek ve Mehdi her gün yeni olaylarla yüzleşmek zorunda kalacak. Mehdi, Zeynep'in Barış'tan para almasını kabul etmese de yakında Zeynep, Mehdi'yi hapishaneden kurtarmanın bir yolunu bulacak. Barış, Zeynep'in Mehdi'nin davasıyla ilgilendiğini öğrendi ve çok büyük bir hayal kırıklığına da uğradı. Bunun üzerine Barış, Zeynep'e çok kızacak ve Barış-Zeynep ilişkisi bir süreliğine ara verecek. Barış'ın Zeynep'e olan güveni eksilmiş olsa da ondan vazgeçmeyecektir. Savaş'ın da bu davaya yardım etmesi, Barış istemese de kendini bu davanın ortasında bulmasına sebep olacak ve Zeynep'in en büyük yardımcısı olacak. Diğer yanda ise Mehdi'nin cezaevinden çıkması giderek zorlaşıyor. Cezaevinde işler kontrol edilemez bir hale geliyor ve ayrıca Veysi Mehdi'nin çıkmaması için elinden geleni yapacak ve sürekli Mehdi'nin üzerine suç atmaya çalışacak. Zeynep ise Mehdi'ye verdiği sözü tutamayacağını düşünmeye başladı. Ama Zeynep'in çabaları artık sonuç vermeye başlayacak. Diğer yanda ise Zeynep'ten habersiz çalışmaya başlayan Dilara'yı kafe sahibi bir tuzağa düşürmeye çalışacak. Peki sizce Zeynep Mehdi'ye yardım etmeye devam etmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Zeynep'in Barış'a söylediği yalanlar artık ortaya çıkıyor. Çünkü son sahnede Barış Zeynep'i cezaevinden çıkarken yakaladı ve bu yüzden Zeynep'in halen Mehdi'yi sevdiğini düşünecek. Büyük ihtimalle Barış Zeynep'e bu konudan dolayı çok kızacak ama Zeynep yine kendisini suçsuz göstermeye çalışıp üste çıkacak. Barış da Zeynep'e aşık olduğu için ona olan sinirini çok belli etmeyecek. Zeynep de Barış'ın bu halinden faydalanacak ve Mehdi'yi hapisten kurtarmak için çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Mehdi ise şimdilik hapiste kalmaya devam edecek. Çünkü en son hastanedeki adam hayatını kaybetti ve Mehdi bu yüzden suçlamalardan kurtulamadı. Mehdi iki ihtimale göre hapishaneden kurtulabilir. Birinci ihtimal, Zeynep Ercan'ın sevgilisini ikna etmeye çalışacak. Buse de Zeynep'e yardım etmek istemeyecek. Ama sonradan Zeynep Buse'ye yüklü miktarda para teklifi yapacak. Buse de Ercan'ın ifadesini değiştirmesi için cezaevine gidecek. Böylece Ercan ifadesini değiştirecek ve Mehdi'nin suçsuz olduğunu söyleyecek. Mehdi bu şekilde hapishaneden kurtulmuş olacak. Diğer bir ihtimalde ise kimse Zeynep ve Mehdi'ye yardım etmeyecek. Veysi de amaçlarına ulaşmış olacak. Zeynep de son çare olarak savunma şeklini değiştirmeyi deneyecek. Zeynep, Mehdi'nin o adamı isteyerek bıçaklamadığını anlatacak. Yani Mehdi'nin kendini savunmadan yararlanarak serbest bırakılmasını isteyecek. Bunun sonucunda da Mehdi birkaç yıl boyunca hapis yatmak zorunda kalacak ve sonunda hapishaneden çıkacak. Tabii ki Mehdi'nin uzun süreler boyunca hapiste kalması düşünülemez. Mehdi başrol oyuncusu olduğu için hapisten çıkması gerekiyor. Bu yüzden önümüzdeki bölümlerde Mehdi cezaevinden kurtulmuş olacak.
Ama onun hapishaneden çıkasıya kadar çok dikkatli olması ve Veysi'nin de oyunlarına inanmaması gerekmekte. Veysi, Mehdi'yi öldürebilmek için planlarına devam edecek. Hatta öldüremese bile ömür boyu hapishanede kalmasını isteyecek. Eğer Mehdi dikkatli olmazsa ya ölecek ya da hayatı boyunca cezaevinde kalmak zorunda kalacak. Barış da Zeynep'e olan karşı tavırlarını değiştirecek. Büyük ihtimal ile Barış Zeynep ile birlikte olacak. Sonrasında da onu terk edecek. Zeynep de bu yaşananlara dayanamayıp intihar etmeye kalkışacak. Psikolojisi oldukça bozulan Zeynep hastaneye gitmek zorunda kalacak. Zeynep'in bu zor zamanında özellikle Nermin Hanım onun destekçilerinden birisi olacak ve hiçbir zaman onu yalnız bırakmayacak. Yani bundan sonra bizleri daha da heyecanlı bölümler bekliyor. Zeynep, Bekir'in gerçekleri itiraf etmesi için hemşire kılığına girerek parayı ulaştırdı. Fakat Veysi'nin adamları hem Bekir'i hem de ailesini tehdit etmeyi bırakmıyor. Ve en sonunda Veysi, Bekir'in gerçekleri anlatmaması için onu öldürttü. Böylece Zeynep'in işi iyice zorlaşmış oldu. Diğer taraftan Barış'ın ablası Özlem ise Zeynep'in yaşadığı ortamı gördükten sonra gözlerine inanamadı. Ve bu yüzden Barış ile bir tartışmaya girdiler. Bu tartışmadan sonra Barış, Zeynep'in yanına gidip ona aşık olduğunu ve ciddi bir ilişkiye başlamak istediğini ona söyledi. Zeynep ise Özlem'in bu ilişkiyi onaylamadığının farkında. Diğer taraftan Nuh ise çaresiz bir şekilde iş ararken Zeynep sayesinde Barış'ın şoförü olarak işe başladı. Cemile'nin itirazlarına rağmen Nuh bu işi reddetmedi. Çünkü artık para kazanması gerekiyor ve ailesinin de maddi durumunu iyileştirmek için başka bir çaresi yok gibi gözüküyor. Hatta Dilara bile evdekilerden habersiz keman kursuna gitmek yerine bir kafede çalışan olarak işe başladı. Son sahne Barış'ın hapishane kapısında Zeynep'in dışarı çıkmasını beklerken sona erdi. Bu sebeple Zeynep ile Barış'ın evlilik kararı almaları biraz daha zaman alacak. Özlem de Zeynep'in Barış ile evlenmesini istemediği için Barış'ı bu konuda bir hayli zorlayacak. Ayrılmaları için sürekli Zeynep'in kötü yanlarını Barış'a göstermeye çalışacak. Mehdi'nin davasında Savaş, Zeynep'e yardım etme sözünü tuttu ve Mehdi'ye lazım olan parayı da verdi. Hatta bu yüzden ailesiyle bile kavga etmeyi göze aldı. Çünkü Savaş Emine'yi etkilemek ve onun üzülmesini istememek istiyor. Kardeşlerini çok sevmesine rağmen onları her zaman yönetmek isteyen Özlem, ilerleyen günlerde Barış'ın şirketinde çalışmaya başlayacak. Böylece bu analiz videomun da sonuna geldim arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek bana ve dizimize destek olabilirsiniz. Ayrıca bildirimleri de açarak yeni gelen videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.